Bu yağ süt karışımı bittiğinde göz altında morluklar, şişlik, karanlık görüntü, çizgiler onlar da gidiyor. Hadi buyurun tarife başlayalım. Malzemeler bulunabilir. Etkili malzemeler, çok kuvvetli malzemeler birleşince de şahane bir sonuç almamızı sağlıyor. Bebek yağından 2 yemek kaşığı bir kabın içerisine aldım. Tüm vücudunuzda kullanabilirsiniz biliyorsunuz bebek yağını. Şimdi süt kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir kaba süt aldım. Bunu da ölçüyle yapalım gene. Kullandığım yağ miktarıyla aynı ölçüde yani gene 2 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım. Yağ ve süt karışımı. Şimdi bunu daha zengin hale getireceğiz. Birkaç küçük ekleme daha yapacağız. Cildimiz sıkılaşsın istiyoruz. Göz altımızdaki kırışıklıklar gitsin istiyoruz. O yüzden biraz da bal ilavesi. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın bal eklemesi yapıyorum. Doğal, güzel, kaliteli bir bal kullanırsanız etki çok daha fazla olacaktır. O kolajen üretimini artırarak cildinizin sıkılaşmasını sağlayacak. Bir de benim çok sevdiğim ürünlerden birisi zerdeçal. Arkadaşlar zerdeçalın içerisindeki kurkumin adlı madde o karanlık görüntüyü gidermede o kadar hızlı sonuç almamızı sağlıyor ki maskelerinizde kullanmayı ihmal etmeyin. Şöyle bir çay kaşığına yakın zerdeçal ilavesi yaptım. Hepsini karıştırdım. Bakın ürünler bu kadar ama etki çok fazla gerçekten. Şöyle bir sprey şişeye, bir kaba bu tarifi aktarıyorum. Katı kıvamda değil, bu bir sütlü yağ karışımı arkadaşlar. Sıvı bir karışım. Dilerseniz bunu cam bir krem kabına koyup içerisine pamuk petler atıp öyle de uygulama yapabilirsiniz. Ben zaman zaman bu şekilde de kullanmayı uygun buluyorum, hem pratik oluyor. Yalnız tarifi buzdolabında bekletiyoruz. İçerisinde süt var, bozulmasını sağlamamız lazım. Aynı zamanda soğuk ürünleri cildimize uyguladığımızda kan akışını hızlandırıyoruz. Etkiyi daha da üst düzeye çıkartıyoruz. Arada da çalkalayacağım. Her kullanım öncesi şişeye alacağım. Tüm ürünler tekrardan birbirine geçsin. Şöyle bir güzel çalkalayın. Bol bol sürün. Bakın hemen ellerime uyguluyorum. Bu arada bazı yorumlarda neden yüzüne, cildine uygulamıyorsun? Sadece ellerine uyguluyorsun diyorsunuz. Videonun sonunu izlemiyorsunuz. Biraz daha sona doğru koyuyorum onları. O yüzden bazen arkadaşlar sadece ellerime kullanıp bıraktığımı düşünüyor. Ama ellerimize de mutlaka kullanmamız lazım arkadaşlar. Orada da yaş ilerledikçe kırışıklıklar, yaşlılık belirtileri, lekeler oluyor. Onları da mutlaka kullanın. Şimdi tarifimiz bu şekilde hazır. Bunu ben uyguladıktan sonra üzerine mineralli su, sodalı su ne derseniz artık onunla tekrardan bir silme temizleme işlemi yapıyorum. 20 dakika cildimde bekletiyorum. Özellikle ben gözaltı için bu tarifi hazırladım ya. 20 dakika gözaltımda beklettikten sonra soğuk suyla yıkıyorum ve soğuk sodayla da böyle bir güzel siliyorum. Hem o zerdeçalın bırakması olası olan sarı leke gidiyor, hem de gözenekleri çok güzel sıkılaştırıyor. Böyle makyaj kalıntınız varsa, kir, pis, yağ birikintisi varsa sodayla temizleme işlemi çok işe yarıyor. Şimdi geldi bunu cildimize nasıl uygulayabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi pamuk petlerle de yapabilirsiniz. Direkt böyle alıp uygulama yapabilirsiniz de. Bunu tüm yüzünüze de kullanabilirsiniz. Ben önce şöyle bir tüm yüzüme bir güzel süreyim. Yüzümü yıkadım, cildim temiz. Sonrasında uygulama yapıyorum. Her zaman bunu hatırlatıyorum. Böyle sürüyorum. Sürerken de çok güzel masaj yapıyorum arkadaşlar. Sonra gözlerime de sürüyorum, alnıma da sürüyorum. Ben bunu tüm cildime uyguluyorum ama dedim ya biz şöyle kısa sürede göz altındaki morluklar ve kırışıklıklar gitsin istiyoruz ya, direkt oraya uygulayın. Tarif bittiğinde kırışıklıklar, morluklar da bitsin gitsin arkadaşlar. 20 dakika beklettik, çıkarttık. Ondan sonra bir güzel sodayla da sildik. Tertemiz oldu. Birkaç video daha bıraktım buraya. Halen Hobifan YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Denerseniz de bu tarifi lütfen alta güzel yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Bir de kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bay bay.